Bölüm 9. Adalet vermekle başlar. Günümüz dünyasında herkesin ortak cümlelerinden biri adalet sahibi olmak. Adaletle bir hayat sürmek. Hepimiz adalet arayışı içerisinde sokakları doldurmaya, bağırıp çağırmayı istiyoruz. Ve adalet dediğimiz her cümlenin sonunda biz bir şey istiyoruz, vermediniz, verin diyoruz. Yani adaleti savunurken bile vermekten uzak duruyoruz. Hep bize verin diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Adaleti isteyen insanlar adaletsizlikle karşılaştıklarında elbette isteyecekler adaletin yerini bulmasını. Eksiklikleri, haklarını, hukuklarını çiğnenmesini istemelerinden daha doğal bir şey yok. Ama bu doğallık bundan önce daha doğal bir şey gerektiriyor. O da vermek. Önce karşındakine adaleti verebilmek. Vermedikçe alan olabilmek mümkün olmuyor. Çünkü İslam hakikatinde vermek her zaman almaktan üstün tutuluyor. Enteresan bir haber vardı bu hafta. İslam dünyası adil değil denilerek söylenmişti. Malezya'nın IMF'ye bayrak açan eski başbakanından bahsediyordu. Konumuz siyaset değil. Ama haber içeriğinde şöyle bir ifade var. İlgili şahıs Mahathir Muhammed, İslam dünyasında küçük bir azınlık lüks içinde yaşarken büyük kısmın sefalet içinde olmasının suçunu batılı ülkelerde değil kendimizde aramalıyız demiş. Evet, doğru söylemiş. Kendimizde aramak yetiyor mu peki? Hayır, yetmiyor. Çünkü bizler yıllardan beri bir şey arıyoruz. Ama konu aramak değil, vermek. Verin. Vermek zorundasınız. Eğer vermezseniz, kendinize ait olan şeylerden feragat etmezseniz yeni başlangıçların tamamı zulümat üzerine olacaktır. Evet, bu konu oldukça geniş. Ama burada çok önemli bir nüansı ifade etmek istiyorum. Kimse kusura bakmasın. Geçtiğimiz hafta meşhur zenginlerden bahsedildi. Buna Türker denildi mesela. Evet, İslam dünyasında tanınan bilinen bir ismin zihniyetin devamında. Bu sadece bir örnek, kimse yanlış anlamasın. 2015 yılında 4.4 milyar dolar olarak açıklanmıştı varlığı. 2017 yılının en zenginleri listesinin birinci sırasında ise 3.7 milyar dolarlık servetiyle girmeye başardı. Evet, hepimizin yaşadığı dünya hayatında bir Müslümanın kasasında 3.7 milyar dolarlık bir paranın varlığından bahsediyor. Sadece bununla tabii ki kısıtlı değil. Onlarca, yüzlerce, binlerce bilinen bilinmeyenleriyle bir sürü böyle adam var. Ve bütün bu insanlar bir araya geldiklerinde ne konuşuyorlar biliyor musunuz? Adaleti konuşuyorlar. Diyorlar ki biz hukuk, eşitlik, adalet istiyoruz. Peki hukuk sadece sizin hakkınız mıdır? Hayır. Hukuk önce başkasından başlar. Eşitlik başkasına aittir. Adalet önce başkası içindir. Konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Kısa bir video, öz bir video olsun. Adalet dediğimiz şey vermekle başlarken bizler başkasından, başkasına ve başkası için bir şeyler yapmayı reddettiğimiz müddetçe kusura bakmayın daha çok birbirimizde hata aramaya devam ederiz. Ama bulacağımız hiçbir çözümle sonuca ulaşamayız. Sonuçta ne zaman vermeyi öğreneceğiz, ne zaman bu da bizden olsun demeyi öğreneceğiz. Belki o gün yavaş yavaş adalet nedir anlamaya başlayacağız. Kalın sağlıcakla.